Ne yapıyorsun acaba? Ne yapıyorsun acaba? Gel, gel, gel buraya. Bu tarafa gel. Bak mamayı buraya koydum. Hah. Herkese merhaba. Merdiye Yeker ben. Bugün iş yaşam dengesinden bahsetmek istiyorum. Bu kanalı takip eden yeni mezun, iş dünyasından haberdar olmak isteyen arkadaşlar olduğu gibi insan kaynakları alanı başta olmak üzere iş dünyasından değerli profesyonel arkadaşlarım da yer alıyor. Yayınladığım videolar sonrasında iletişime geçtiğimizde de görüşlerini alarak besleniyorum. İK profesyonel arkadaşlarımın hak vereceği üzere görüşmeler sırasında firmalara yeni katılacak adayların sorularından ve yorumlarından fark ediyoruz ki adaylar artık kendi yetkinliklerini ön plana çıkarabilecek, iş yaşam dengelerini sağlamalarını destekleyecek şirketlerde çalışmayı tercih ediyorlar. Yapılan zirvelerde de bu uygulamalar veya fikirler tartışılarak çalışana değer veren şirketlerin nasıl yükselişte olduğuna şahitlik ediyoruz. YouTube Analytics'lere baktığımda videolarımı izleyen kitlenin daha çok bu uygulamaları kullanan ve bilgisini sürekli güncel tutmaya çalışan kitle olduğunu biliyorum. Peki yöneticilerin uygulaması gereken bu uygulamaları yeni iş hayatına giren gençlerin izlemesini neden önemsiyorum? Bunun cevabını vermek isterim. Artık dönüşüm zamanı. Siz bu bilgilere sahip olarak çalışmak istediğiniz şirketler konusunda daha idealist olabilir, bulunduğunuz şirketlere bu fikirleri taşıyabilir, dönüşüme ön ayak olabilirsiniz. Mevcut düzeni devam ettirmek kolay olandır. Siz vizyonunuzu uygulamaya geçirdikçe, ne istediğinizi bilir bir tavırla hareket ettikçe işlerinize imza atacaksınız. Ayrıca işini severek yapan, değişimin öncesi olan profesyonel arkadaşlarımla bir beyin fırtınası olması açısından da bu konuyu ele almak isterim. Muhakkak uygulama yönelik nice fikirler olanlar vardır. Onlarla da videonun altında yorumlar kısmında buluşmak isterim. Peki o zaman iş yerlerinde yapılan uygulamalara bir göz atalım. Çalışma sırasında boş zaman bırakma. İşler arasında zaman ayırmak strese başa çıkmanıza yardımcı olur. Vücudumuz hareket halindeyken uzun saatleri dayanacak şekilde tasarlanmamıştır. Hafif bir yürüyüş gibi fiziksel hareketler veya bazı masa egzersizleri buna gerçekten yardımcı olabilir. Bu tür kısa molalar yorgunluktan kurtulmanıza ve iş yerinde çevikliği artırmanıza yardımcı olacaktır. Gönüllülük projelerine katılma. Gönüllülük sosyal kalmanın ve profesyonel ve kişisel bağlantılar kurmanın harika bir yoldur. Gençlerin de zaten buna eğilimi ve farkındalığı oldukça yüksek. Çalışanların sosyal amaçlar için gönüllü olmaya teşvik etmek, stres atmalarını ve sorumluluk almalarına da yardımcı olur. Böylelikle organizasyonun çalışanlar gözünde değer kazanmasını da sağlar. Çalışma hayatında yeni katılan nesillerin ve IQ'su yüksek olan gençleri bu şekilde iş yerinize çekebilirsiniz. Sağlıklı yaşama teşvik etmek. Sağlıksız bir iş yaşam dengesi iş çalışanlarınızın fiziksel ve ruhsal sağlığını bozar. Bu gerçek göz önünde bulundurulduğunda çalışanların verimliliklerini büyük ölçüde engellemektedir. Çalışanların sağlıklı bir yaşam tarzı benimsemeye teşvik etmek çeşitli sağlık risklerini ortadan kaldırır. Tıpkı iyi bir fiziksel sağlığa sahip olmanın enerjik kalmanıza yardımcı olması gibi stressiz bir zihinde berrak bir alandır. Bu çalışanların hem kariyerlerinde hem de yaşamlarında başarılı olmalarına yardımcı olur. Sağlıklı bir yaşam tarzı aynı zamanda harika bir stres yönetimi çözümüdür ve çalışanların stresle sorunsuz bir şekilde başarı çıkmasına yardımcı olur. Doğru planlama. İyi hazırlanmış bir plana, organizasyon şemasını oluşturan her bir birimin bağlı kalmasına önem vermek, işte çok zaman kazanmanıza yardımcı olur. Böylece iş dışındaki şeylere odaklanmalarına veya sadece kendilerini yenilemelerine de izin vermeyi önemsemelisiniz. Zamanımız yok ki dönüşü sıklıkla duyulan, plansız bir şekilde çalışıldığını gösteren bir cevaptır. Herkesin 24 saati var. Sizi başarıya götürecek olan hedefe planlayarak ulaşmaktır. Eve iş götürmemeyi teşvik etmek. Çalışanlar son teslim tarihlerini telafi etmek için işlerini eve taşırlar. Mesai saatleri dışında çalışmayı taahhüt etmek, insan vücudunun ihtiyaç duyduğu dinlenme miktarını engeller. Daha sağlıklı bir zihniyet için gerekli olan bireylerin sosyal yaşamını kötüleştirir. İşverenler kırmızı çizgi çizerek, evde çalışmaya hayır politikasını benimseyerek bunu engelleyebilir. Esnek çalışma imkanı sunma. Çalışma zamanlarındaki esneklik, çalışanların kendi kişisel ve sosyal yönlerine eşit bir şekilde odaklanmalarına yardımcı olur. Ayrıca böyle bir program,
bir bireyin işteki performansını olumlu yönde etkileyebilir. Bunun yanı sıra alternatif bir stres yönetimi tekniği olarak da işlev görür. Zaman yönetimi. Çoğu kişi bu aşamayı görmezden gelme eğilimindedir. Sonuç olarak günün sonunda çalışanlar kendilerine vakit bulamadan işten bulanırlar. Şu an bu cümlenin birçoğumuzun hissine tercüman olduğunu düşünüyorum. Zaman yönetimi hem önemli hem de acil uygulanması gerekenler listesi almamız gerekiyor. Hobileri teşvik edin. İş ve aileyi yönetmek arasında genellikle kendi umutlarımız ve özlemlerimizi beslemeyi unutuyoruz. Bir hobiye sahip olmak, bir çalışanı kendine biraz zaman ayırmayı teşvik eder. Bu gerçekten de bir çalışanın tercihine göre iyi bir yaşam için susuzluklarını gidermelerine yardımcı olur. Bir hobiye sahip olmak, çalışanların sıkı programlarında bile kendilerine zaman ayırmaya destek olur. Evden çalışmaya teşvik edin. Haftada en az bir kez veya gerektiğinde evden çalışmayı teşvik etmek, iş yerindeki günlük stresten arınmaya yardımcı olabilir. Yakındaki sevdiklerinizle evden çalışmak veya çalışırken varsa eğer evdeki minik dostlarınızla vakit geçirmek, çalışanların zihninde olumlu bir etki bırakır. Çalışanların bu tür faaliyetlere sahip olması, akıllarında işverenlerine karşı bir minnettarlık duygusu oluşturur. Kuruluşunuzun savunucusu yapar. Ayrıca harika bir işveren-çalışan ilişkisine destek verir. Ücretli tatil hakkı. Günümüzde tatil artık bir lüks değil, daha çok bir zorunluluktur. İşverenlerin tatilin günümüz iş kültürünün önemli bir parçası haline geldiğini fark etmelerinin tam zamanı. Çalışanların ücretlerinden ödün vermeden uzun molalar vermeleri verimliliklerine çok etkili olacaktır. Böylece çalışanlar işe döndüklerinde kendilerini daha genç ve rahat hissederek daha iyi üretkenlik sağlayacaktır. Zaman bazlı geri bildirimler ve iş yaşam dengesi anketleri. Çalışanların belirli aralıklarla düşüncelerinin alınması ve değerlendirilmesi, sağlıklı bir çalışma ortamı yaratmanın en önemli parçasıdır. Değişen zamanla durumlar da değişir ve bu değişiklikleri takip etmek, etkili çözümler uygulamak için çok önemli hale gelir. Bunlar işverenlerin sağlıklı bir iş-yaşam dengesi elde etmek için blokaj görevi görebilecek sorunları çözmelerine olanak tanır. Çalışanların geri bildirim almak ve anketler yürütmek, kuruluşun onları daha iyi tanımasına ve ortaya çıkan sorunlar üzerine çalışmasına yardımcı olur. Annelik ve babalık izinleri. Ebeveyn olmanın sevinci asla göz ardı edilemez ve her bir bireyin bu anın tadını çıkarmaya hakkı var. İK'cı bir ebeveyn olmayabilir ama onlarla empati kurarak ihtiyaçlarını gözlemlemek ve karşılamak durumundadır. Bununla birlikte bilinmelidir ki ebeveynlik çeşitli sorumluluklarla birlikte gelir ve bu iş hayatı söz konusu olduğunda bir engel oluşturabilir. Bu nedenle bu sorunu hafifletmek için tüm çalışanlarınız için doğum ve babalık programları çalışabilirsiniz. Yöneticilerin duymayı istediği şekilde söylersek marka imajınızı destekleyecektir. Çocuk bakımı yardımları. Çocukları en az 5 yaşın altında olan çoğu ebeveyn sorumluluklar arasında gidip gelirken zor bir zamanla karşı karşıya kalır. Her iki ebeveyn de profesyonel olduğunda ve iş ve yaşam arasında bir seçim yapmak zorunda kaldıklarında bu daha da zorlaşır. Ve bu kariyerlerini ciddi şekilde etkileyebilir ve bazen hatta sıklıkla ilerlemelerine izin vermeyebilir. Burada sorumlu bir işveren olarak bunun için organizasyon içinde veya yakın bir yerde çocuk bakım tesisleri düzenlemeyi planlayabilirsiniz veya mevcut bir yerle anlaşma yapabilirsiniz. Evcil hayvan dostu çalışma alanı. Y kuşağı ve Gen Z'ler iş gücüne katılırken evcil hayvan dostu çalışma alanları tüm dünyada patlama yaşadı. Çalışanlarınızın evcil hayvanlarını yanlarında getirmelerine izin vermek, onlara sadece zihinsel bir huzur vermekle kalmayacak, aynı zamanda iş yerlerinde neşeli bir atmosfer yaratacaktır. Ne dersiniz? Uzaktan çalışmaya izin vermek. Herhangi bir yerden çalışabilme yeteneği her profesyonelin hayalidir. İlk olarak bunu neden teklif ettiklerini düşünme şeklinizi değiştirirsek durumu algılamamız daha kolaylaşır. Her zaman seyahat edecekler için değil, düzgün çalışmak için kendi yerlerini seçebilecekleri için bu talepte bulunuyorlar. Bir firma piyasadaki en iyi yetenekleri çekmek için harekete geçmelidir. Dahası herkesin işteki hevesini kaçırmadan hatta teşvik ederek sosyal taahhütlerini yerine getirmesine izin vermelidir. Peki neden bu kadar önemli? Çalışanların sağlık sorunlarında azalma. UCL tarafından yapılan bir araştırmaya göre çalışma programından 3 saat veya daha uzun çalışanların kalple ilgili problemler yaşama riski %60 daha yüksektir. Link açıklamalara eklerim.
İnsanlar olarak belirli bir dayanıklılık sınırına sahibiz. Zaten çok fazla baskı altında olan çalışanlar için fazla çalışma hem zihinsel hem de fiziksel sağlıklar için ölümcül olabilir. Bu sorunlar zamanda kontrol edilmezse çeşitli kronik hastalıklara da yol açabilir ve bunların hepsi iş yerinde üretkenliklerinde karar verme becerilerini doğrudan etkiler. Bu nedenle sağlıklı bir iş yaşam dengesi sağlamak için önlemler almaya teşvik etmelisiniz. Gelişmiş çalışan farkındalığı. İş baskısı altında çalışanlar, iş yeri stresi ve zihinsel rahatsızlıklara eğilimlidir. Motivasyonu düşük çalışanların üretkenliklerini engelleyen, işe odaklılıklarını kaybetmeye eğilimde oldukları bilinen bir gerçektir. Sonuç olarak kuruluşlar da üretken olmayan iş gücünün zorluklarından müzdariptir. İş hayatı ve yaşam arasındaki denge bu sorunu ortadan kaldıracaktır. İş yerinde artan çalışan bağlılığı. Motive olmuş çalışanlar gerçek bir cevherdir. Şirketlerini başarıya götüren şey onların katkılarıdır. Ancak çoğu zaman zayıf iş-yaşam dengesi kendilerini tamamen işe dahil etmeleri için bir engel oluşturabilir. Halsizlik, yorgunluk, hastalık izinleri, devamsızlık, işe katılımları engelleyen sorunlardan bazılarıdır. Çalışanların iş ve yaşam arasında iyi bir denge kurmaya teşvik etmek, şirketin çalışma kültürünü geliştirmeye yardımcı olacaktır. Daha iyi çalışan bağına sahip olmak, şirketlerin en iyi yetenekleri çekmesine yardımcı olur. Böylelikle sağlıklı bir iş-yaşam dengesi ihtiyacını vurgulamaktadır. Azalan çalışan tükenmişlik oranı. Artan iş baskısı bugünlerde çalışanların işlerini bırakmalarındaki en büyük sorunlardan biridir. Çok etkilenenler çok çalışanlardır. Ayrıca teslim tarihlerine uyma baskısı altında çalışanlar hem fiziksel hem de zihinsel olarak yorulmaktadır. Bir işveren olarak iş yükünün çalışanları ne kadar engellediğini iyi biliyor olabilirsiniz. Dengeli bir iş hayatı oluşturmak için stres yönetimi için önlemler almak, iş yükünü hafifletmenin en iyi yoludur. Peki, sağlıklı bir iş-yaşam dengesi yaratmak zor mu? Bir kariyer sahibi olmakla bir hayata sahip olmayı karıştırmayın. Çoğu zaman insanlar iyi bir kariyere sahip olmayı iyi bir hayat olarak düşünürler. Ancak her zaman aynı şekilde olmayabilir. Bu durumu bozabilecek farklı durumlarla karşılaşılabilir. Bununla birlikte işte uzun saatler sonra kaliteli zaman geçirme şansı düşebilir. Böylelikle tüm hayatınızı adadığınız iş-yaşam dengesi bozulmuş olur. Siz şirketinizde bunlardan hangilerini uyguluyorsunuz ya da artı bir fikir vermek isteyen var mı? Lütfen aşağıdaki yorumlarda buluşalım.